Dillerin ve dinlerin kenti Mardin. Taşların bir sanat eseri gibi işlendiği, her yapısının farklı bir hikaye anlattığı bir şehir. Burada gezecek, görecek sayısız yer, dinlenecek çok hikaye var. Bu güzel şehri keşfetmek için bizim ilk durağımız Midyat oluyor. Taşı, gümüşü, Süryani şarabı, burada 12 cami, 6 kilise ve 2 manastır var. En büyük cami Cadbaşı Camisi'dir. 1925 yılında askerler tarafından yapılmıştır. Ve eskiden bu taşlar yerin altındaydı. Yeri altından çıkarınca sertleşti, adına Kadıör taşı koydular. Yılan kırmızı göğe kaçardı ve akrep mavi göğe kaçardı. Her kilise manastırında mor yazmaktadır. Mor demek aziz demek. Aziz de demek Suriyelilerdir anlamına geliyor. Burada da 5 dil yazmaktadır. Türk, Kürt, Arap, Ezidi, Süryani. Eskiden burası köydü. Köyünde adı Matyat'tı. Daha sonra başka dinden insanlar geldi. Açılar kesip yola ve evler yaptı. Burada adı Midyat oldu. Mardin Konuk Evi'ne geldik şu anda. Buraya giriş ücretli 7 lira gibi bir bilet alıp geçiyoruz. Sanırım burası Sıla Konağı olarak geçen yer. Emin değilim. Hadi burayı gezelim. Müzikler çok iyi. Burası Midyat Devlet Konuk Evi. Konağın sahibi vefat edince devlete bağışlanmış ve restore edildikten sonra ziyarete açılmış. Burası birçok diziye ev sahipliği yapan bir konak olarak da zihinlerde yer alıyor. Ayrıca ziyaretçilerine eşsiz bir Midyat manzarası sunuyor. Burası da viren şey. Şimdi yılan çıkacak. Orada. Aynen, her an bir şey çıkabilir bence. Akrep yılan. Bazıları kullanışsız durumda. Abraham Manastırı maalesef kapalıymış. Covid salgını nedeniyle kapalı. Uzun süredir böyleymiş. Giremedik. Başka yere gidelim. Diller ve Dinler Diyarı Midyat'a tekrar hoş geldiniz. İçinde bulunduğumuz konak Midyat'ın tarihi konaklarından bir tanesi. 1925 yılı yapımı giriş katı ve mağaralar. 9 sene sonra 1934 yılında üst kat ekleniyor konağa ve 2009 yılına kadar Şeyh Musmet ve varisleri tarafından hane olarak kullanılıyor. 2009'da belediyemiz tarafından satın alınıp kamulaştırılıyor ve gerekli restorasyon çalışmaları bittikten sonra da halkın hizmetine kültürel olarak sunuluyor. 2013 yılında Cumhurbaşkanımız tarafından da resmi açılışı gerçekleştiriliyor. Toplam 535 metrekare alana sahip konak birbiriyle bağlantılı 7 odası, 2 bahçesi, arka tarafta sağlı sollu 2 tane mağarası mevcut.
Sağ taraftaki küçük mağara ahır, sol taraftaki büyük mağarada soğuk hava deposu olarak kullanılmış vakti zamanında. Taşın özelliğinden kaynaklı giriş katla mağaralar arasında 10 derecelik bir ısı farkı mevcut. Yazın 10 derece daha serin, kışın 10 derece daha sıcak oluyor. Hükümet Kadın hepimiz izledik. Canlandıran karakter Zekiye Midyat. 1957 yılında eşi Nuri Midyat belediye başkanı seçiliyor aslında. Ve sonra giderken bir trafik kazasında hayatını kaybediyor. Bunun üzerine meclis kararıyla Zekiye Hanım belediye başkanı seçiliyor. 8 çocuk annesi, okuma yazması yok. Buna rağmen hanımefendi bir ilki başarıyor. Türkiye'nin ilk Midyat'ın hala ilk ve tek bayan belediye başkanı ünvanını koruyor kendisi. Kendisi Sermiyan Midyat'ın da öz babaannesi aynı zamanda. Sermiyan Midyat 3. projesi olan Hükümet Adamı adlı filmini yine Midyat'ta ve kültür lokasyonlarımızı kullanarak çekmeyi düşünüyor. Anlaşmaya varmışlar belediye ile. Burayla ilgili anlatmak istediğim birkaç bir şey daha var. Adnan Menderes Midyat'la ilgili bir anısı vardır. Bilmiyorum, devlet konut evine gittiniz mi Midyat'ta? 3. kattaki küçük balkonla ilgili. 1960 yılında Adnan Menderes Midyat'a il yapmak istemiş. Bana Midyat'ın en yüksek noktasına bir yer ayarlansın. Oraya gelip oradan Midyat'ın il olduğunu ilan edeyim demiş. Bunun üzerine devlet konut evindeki o 3. kattaki küçük balkon bu amaçla yapılıyor. Başbakan buraya gelecek ve Midyat'ın il olduğunu ilan edecek. Ama maalesef darbe gerçekleşince Adnan Menderes'in de gelişi, Midyat'ın il oluşu 60 yıllık bir askıya almış olduğu veya rüya diyelim artık. Konağımız farklı filmlere de ev sahipliği yapıyor. Yakın zamanda Rus yapımı bir filme yerli olarak da Hercai dizisine ev sahipliği yapmış. Tamamen ücretsiz belediye tarafından tahsis ediliyor. O gün ziyaretçi almıyoruz ve çekimlerini bu şekilde gerçekleştiriyorlar. Midyat Diler ve Dinler Diyarı birbirinden farklı kültürleri ve inançlara ev sahipliği yapmış. Zengin bir mozaiğe sahip. Yazidisinden, Süryanisine, Kürtünden, Araban'a kadar çok zengin bir kültüre sahip. Milattan önce 9. yüzyılda Matiyati olarak kendinden söz ettiriyor zaten Azur tabletlerinde. Nitekim Ulu Cami mahallesinde keşfedilen yeraltı şehrine de onun anısına Matiyati adı verildi. İşte Ağustos gibi orasının açılması da tamamlanıp ziyarete açılacak inşallah. Eğer yazın gelirseniz burayı da ziyaret edersiniz. Kültür evi. Biraz önce bilgilerini aldık. Estel'de bulunuyor burası. Girişi ücretli, buranın da 5 lira gibi bir ücreti var. Ama görülmeye değer. Ne öldüklerini bilmiyorum. Ha, şuradan atıp. Tamam, buradan da işte çeviriyor. Bu şey dönüyor. Evet. Parçalıyor, neyse atıyorlar. Vaa, bu sağlam bir parça. Yalnız kafası kopmuş yeniden yapmışlar. Kesin birisi vurmuştur. Baktım, mağara sıcak. Evet. Kadınlar öyle değil mi? Sana benziyor. Mavi gözlü bir yıkılıp. Burada bir şey döşüyorsun.
São Gabriel Manastırı'na geldik şimdi de. Böyle bir bilet alınıyor. 10 lira ücreti. 16.30'a kadar girişe izin veriliyor. Biz de koştura koştura kapanmadan geldik. Günü burada bitireceğiz bugün. Manastırımız aktif kullanılan bir yer. 60 kişi yaşıyor şu an manastırda. Metropolitimiz var. Bölgenin ruhani lideri diye geç. Hatta önce de görmüş olabilirsiniz. Kırmızı kuşaklı birisiydi. 3 rahip, 14 rahibe, 20 öğrenci, geriye kalanlar da personel derken yani burada halen yaşam var. Ve biz o yüzden manastırın tarihi yerlerini göreceğiz. Maalesef yaşam alanları ziyarete kapalı. Bizim şu an bulunduğumuz kilise kısmı ana bina, en eski bölüm. Temelleri milattan sonra 397 yılında atılmıştı. Yani 1624 yıllık bir geçmişi var. Fakat bu restore edilmiş hali. Taşların arasındaki dolgu ve zeminlerde yeni yama taşlar halen orijinal halini koruyor. Halen birkaç parça mozaik var. Türkiye'de bulunan en eski tavan mozaiklerden bir tanesi diyebiliriz. Yazılar var son olarak sağda solda geçerken birçoğu yerlerde görebiliriz. Bunlar Süryanice, bizim kullandığımız yazı veya dil. Hatta hızla tekrardan devam ediyoruz. Sonrasında diğer bir tarihi örneği 540 yılından kalma. Biz az önce en eski bölümünü görmüştük. Eski yemekhane salonu diye geçiyor. Bazen burayı toplantı salonu olarak da kullanmışlardı. Ortadaki taşı da üzüm sıkmak, bir de hamur yoğurma işleri için kullanmışlardı. Maa yeri var ortasında. Köşeden de gideri var. Tabii kullanılmıyor. Yan tarafta mutfak da var aynı şekilde. Alt kat şu an tamamen tarihi. Çünkü manastırdakiler üstlerde. Ve birazdan çıktığımızda da söyleyeceğiz. 8 kemerli bir bina. Baktığımızda böyle şu kemer bölgeleri yok mu? 8 tane. Bizde 8'in anlamı kurtuluş. Bir de sonsuzluğu ifade ettiği için bu şekilde. Yani birçok binalarımızı veya sembolümüzü bu şekilde görebilirsiniz. Akustiği de ayarlandı. Tavandaki boşluk, kareler yok mu? Ses daha yankı yapsın diye ayarlanmıştı. Manastırın maketi de var. Ona da bir göz atalım hemen şurada. 45 yıl önce Süryani biri yapmıştı. Kibrit çöpüyle yapılmış ve 4 yılda bitirilmiş bir vakit. Buyurun. Meryem Ana Kilisesi'ne karşıdan sağdan tekrar aktif olarak kullandığımız zaman her gün bu alanda ibadet yapılıyor. Yani sadece pazar değil de her gün. Şimdi ilk bölümde yazıyla ilgili demiştik. Süryanice'yi de tanıtalım sizlere. Şu perdelerde birkaç cümlemiz var sağda. Sonra ortadakini de açıyor. Tabii Süryanice Hristiyanlığı ilk kabul eden millet. Milattan sonra da 451 yılında Ortodoks mezhebini kabul etmişler. Yani şu an Süryaniler Ortodoks. Okunuşu sağdan sola. Arapça ve İbranice gibi Sami kökenli ve 27 harftir. Şu cümleyi okuyorum Süryanice ile. Leonte Moran ben Pablo, İsa'nın mezardan dirilişi demiş. Soldaki de Pablo dedi Moran, İsa'nın doğuşu, bir de çarmıha gelişi var sağda. Steyfutettu. Hani de kullanılıyor hem ibadetler bu dille ve günlük hayatta da biz bu dili halen aktif olarak kullanıyoruz. Son olarak vaftiz yeri var. Her kilisede olduğu gibi şu sarı kapaklı. Bebek 40 gününü doldurdu mu vaftiz ediliyor orada. Vaftiz olduğunu bizde Hristiyanlığa ilk adımını atmış oldu. Mesela İslamiyet'teki kelime şehadet gibisinde. Bu şekilde. Hazırsak son bölümü zaten. Mezarlık demiştik. Mezar dediğim de hemen şunlar. Yani her bir kemerin altı. Bunlar buradaki yaşamış din görevlerine ait. Yani sivil halk değil de sivil halk kiliseye bağlı demiştik. 17 mezar, 12.000 kişiden bahsediliyor bu alanda. Yani her bir mezarda 700-800 kişi toplu. 397'den 1985'e kadar vefat edenler diyelim. 85'ten sonra büyük bir restorasyon görmüştür. Bura aslında eskiden şöyleydi bu mezarlar. Parça parça taşlar vardı kilit sisteminde. İsimler, haçlar da vardı üstlerinde ama
tahrip olmuş. Son olarak en önemli olan mezarımız şu yerdeki Mor Gabriel'in mezarı. Manastıra ismini veren kişi mütevaziliğinden dolayı vaziyeti üzerine yerde yapmışlar. Derin ve tek kişilik. Bir de açık orada toprağı var. İnsanlar şifa, bereket niyetinde alıp kullanıyorlar. İsteyen de kullanabilir çünkü ruhen şifacı bir bina. Çok güzeldi değil mi? Sence nasıldı? Evet, çok bakımlı, iyi korunmuş, güzel ve hala şu anda aktifmiş burası. İçeride yaşam var. Yanılmıyorsam ne kadar demişti? 60 kişi, 60 tane 65 falan evet. evet, o civarda aile yaşıyormuş. Bunlar işte manastır olduğu için hala devam ediyormuş. Bizi her yerini mesela gezdirmediler. Rehber eşliğinde geziyoruz burayı. İşte yaşam olduğu için tüm yerleri gezdirmiyorlar. Daha böyle eski, ilk dönem yapılan alanlarını gezmemize izin verdiler. Mozaik vardı. Bir tane onunla ilgili şeyi sordum. İşte maça figürü falan vardı. Ne anlama geldiğini sordum. Burada mesela üzüm bahçeleri falan var. Üzümle ilgili şeyde de, İncil'de de geçen bir İsa'nın sözü varmış. Onu simgeliyormuş aslında. Hani o üzüm yaprağını temsil eden bir şeymiş. Burası Midyat'a bir 20-25 kilometre uzaklıkta bir yerde. Etrafında pek bir yerleşim yok ama bence bu da çok etkileyici kılıyor Evet. burayı, değil mi? Etrafında hiç yerleşim yok hatta. Burası bayağı bir geniş bir arazi üzerine kurulmuş. Etrafta da şeyleri var. İşte zeytin ağaçları, Üzüm bağları var. üzüm bağları falan. Gayet bakımlı, korunaklı bir yer. Mutlaka gelinmeye. Mutlaka buraya zaman ayırın. Benim de en çok merak ettiğim yerdi burası. Gezdik. Çok da güzel oldu. Mor Gabriel Manastırı. Bu arada bu mor kelimesini çok duyacaksınız buralarda. Baktık biz, araştırdık neymiş diye. Aslında Süryanice'de hani ismin önüne gelen bir ünvan, bir saygı ünvanı. İşte efendi, büyük anlamına geliyormuş. Bu Gabriel de buralarda çok tanınan, sevilen bir azizmiş aslında. Biraz önce mezarını da gördük. Evet, şifacıymış. Evet. Ve toprağı hala insanlar hani şifa olduğunu düşündüğü için toprağını kullanabiliyorlarmış. Alabiliyormuşsunuz yani o topraktan. Evet. Ondan bahsettiler. Güzel, keyifli bir gezi oldu yani. Ve sessiz, sakin bir yer. O da çok hoşuma gitti. Mutlaka burayı da listenize ekleyin. Yani buraya geliyorsunuz, kesin gelin. Evet. Şu an Deveci köyüne geldik. Burası Süryani köyümüş aslında zamanında. Ancak şu anda çok fazla yaşayan yok. Terk edilmiş bir köyü andırıyor. Ama çok güzel taş yapıları, sivil mimari örneklerini burada gezebiliriz. Hadi hep beraber gezelim. Hey, çok güzel yapılar var. Gerçekten ödüm Keçi mi ne? Şurada bir tane keçi var da. Şurada bir keçi var. Keçi ödümü kopardı. Hapşırıyor mu, öksürüyor mu, ne yapıyorsa. Çok güzel bir köymüş ama evler çok güzel gerçekten. Bir tane kilise var. Açtırmak istedik ama hiç kimse yok. Göremiyoruz. Giremeyeceğiz galiba. Merkezi yerlerdeki bu popüler yerleşimleri gezmek evet çok keyifli ama ben böyle yaşamın, doğal yaşamın sürdüğü köyleri gezmeyi de çok seviyorum. Burası tam olarak onu yansıtmıyor çünkü bir kısmı taşınmış, buraları terk etmişler ama az da olsa bazı hanelerde yaşam var. Ama en azından geçmiş dönemlerdeki yaşantıyı anlayabilmek için, hissedebilmek için güzel bir yer burası.
Hisar'a bağlı Yeşil Su denilen bir mesire alanı aslında. Burada işletme var ancak şu an kış mevsiminde olduğumuz için kapalı. Şu an bile şehir merkezi ile burası arasında birkaç derece fark var. Yazın Mardin sıcağında eminim kurtarıcı bir nokta oluyordur. Şehri doyasıya yaşamaya, eski Mardin sokaklarında kaybolup taşların dile geldiği yapılarına hayran kalmaya bir sonraki bölümde devam edeceğiz.